أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Amma ba'd. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfikiyle ve 5 mübarek Regaib gecesinin gündüzünü idrak etmiş bulunuyoruz. Alemi İslam'da mübarek geceler adına karıştırılmayan, hemen her yerde aynı günde eda edilen bir tek mübarek gece varsa o da Regaib'tir. Diğerleri kamer hesabı, şems hesabı derken hesaplar altında bir hesapsızlığa girilmesine rağmen Regaib gecesi Recep-i Şerif'in ilk Perşembe gecesi olması itibariyle Aleyhissalatu vesselamın rahmi madere düştüğü günün kaçıncı gecesi ise bilemiyorum, belki bir aylık. Rahmi madere düştüğü andan bu yana devam edip değişmemiş. Kendi tergib ve teşviklerine de mazhar olmuş. O gün, o gecede ibadete, istiğfara teşvik edilmişiz. O gün, bugün devam ede gelmiş, devam ede gidiyor, devam ede gidecek inşallah. Onunla alakalı, onun mübarek tergib ve teşvikine mazhar bir günde biz 5.'sini idrak ettik. Rabbim idrak ettiklerimizi, edeceklerimizi marziyatı sübhaniyesine muvaffak eylesin. Amelin, işin, sayu gayretin çoğu değil, onun rızasına muvafık olanı matluptur. Bazen bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Bazen bir tek kelime vesile-i necat olabilir. Çok etbaım, çok taraftarım, çok işim değil. Rabbimin rızasına çok merbutiyetim. Kantarlarla tartılamayacak, mahşerdeki terazilerin dahi tartmaya güçleri yetemeyecek tek şey, amelde, davranışta kemale hassasiyetle Allah'ın hoşnutluğunu araştırmak. Günümüzün insanını aldatan hususlardan birisidir, hepimizi de. Rabbim bütün harekat ve sekenatımızda rızasını araştırmaya bizi muvaffak eylesin. Enbiya-i İzam'ın vazifelerini sıralamıştım. Ve son bir hususu arz edecektim. Ezan-ı Muhammedi geldi. Bülend avazıyla arz-ı semayı çınlattı. O konuşurken bana susmak düştüğü için ben de sustum. Ve maddenin birincisi kaldı. Enbiya-i İzam
İnsanların nazarını halktan hakka çevirmek için gelmişlerdir. Kulluğu sisteme koymak, insanların ruhuna kulluk, ruh ve şuurunu perçinlemek için gelmişlerdir dedim. Enbiya-i İzam insanlara misal teşkil etsinler diye gelmişlerdir. Nasıl inanacaksınız? Nasıl davranacaksınız? Nasıl ibadet yapacaksınız? İnsanlarla nasıl muaşerette bulunacaksınız? Bütün bunlarda ellerinde Allah'tan gelmiş ışıktan meşaleler önünüze düşecek, yanıltmadan sizi doğruya götürecekler. Peygamberler ve peygamberler içinde tecviz ediliyorsa şayet peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tecviz edilmese peygamberler sultanı der geçeriz. Enbiya-i İzam insanları eğri büğrü karanlıkta yaşamadan istikamete ulaştırmak için gelmişlerdir. Ve hususiyle Nebiler Sultanı. Enbiya-i İzam Allah'ın bizden istekleri nedir ve neleri yapmamamızı istiyor, neyi yasaklıyor bize, bunları bize talim etmek, bizi şaşkınlıkta bırakmamak, hayrette bırakmamak için gelmişlerdir. Ve Enbiya-i İzam insan aklının yanıltmasına karşı dünya ve ahiret muvazenesini kurmak için gelmişlerdir. Ne kadar dünyaya sahip çıkacaksınız ve ne kadar sinelerinizde ahirete yer verecek, hayatınız boyunca onu araştıracaksınız. Biz bu muvazeneyi onlardan öğrendik. Ve en son şu hususa gelmiştim, diyememiştim. Bugün onu demekle başlayıp Allah'ın dedirteceği şeyleri demeye çalışacağım. Enbiya-i İzam insanların ahirette Allah'a karşı itirazları olmasın diye gelmişlerdir. Rusulen mübeşşirin ve münzirin li'allâ yekûne linnâsi alallâhi hucce ba'de rusul. Sadakallahul azim. Onlar bir kısım şanı yüce peygamberler, meşale taşıyan insanlar, yanıltmayan rehberler. Binlerce rehberin arkasından gitmiş yanılmışsınızdır. Çünkü ışıksızdır. Siz semavi ararken o arazidir. Sizin içinizden çıkmıştır. Enbiya-i İzam ise ısmarlama insanlardır. Anasının karnındayken peygamberdir. Gelirken hadiseler susar, onun gelişiyle meydana gelen tarrakaları dinler. Onun hayatı bir musikidir. Yaşayışı bir musikidir. Sözü bir musikidir. Bütün varlık susar, onu dinler. Taş, toprak, ağaç, her şey. Nebiye kulak verir, Nebiyi dinler. Efendiler efendisinin mucizeleri arasında var. Mevsimi gelir, imkan zuhur ederse arz ederim. Bu seyri, Efendiler Efendisi uğrunda söylenen sözlerin en güzellerini söylemişlerden birisi. Halk arasında Kaside-i Bürde diye yanlış söylenen Kaside-i Bür'e. Câet li da'vetihil eşcâru sâcideten temşi ileyhi ala sakin bila kademi. Keennema satarat satran lima ketebet furu'uha min bedi'il hazzi fil lakami der. Onu görünce ağaçlar insan gibi yürüyorlardı. Yeri yara yara ona doğru koşuyorlardı ve giderken de ona metiyeler diziyorlardı. Niçin? Çünkü o onların manasını anlatmıştı. Ağaç onun sayesinde manasızlıktan, abesiyetten, hiçlikten kurtulmuştu. O demişti ki: "Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdi, velakin la tefkahune tesbihahum." Siz anlamasanız bile her şey hal diliyle, kanun diliyle, nizam diliyle, ahenk diliyle ondan bahsediyor. Biz her şeyin Allah dediğini, hu çektiğini, suların şakırtısından ve çağlamalarından, havanın tatlı tatlı esmesinden, ağaçların hemhemesinden, başka şeylerin demdemesinden hu sesinin çıktığını ondan öğrendik. Her şey onunla mana kazandı. Her şey onunla hikmet tahtına oturdu. Her şey onunla abesiyetten kurtuldu. Deve de ona medyun, koyun da ona medyun. Ağaç da ona medyun, taş da ona medyun, toprak da ona medyun. Semalar da ona medyun idi ki Allah'a niyaz ettiler, intizarda bulundular. Bir de yeryüzüne bastığı o mübarek ayaklarını
kaldırım taşları gibi bizim yıldızlarımıza bassa, Allah bu içten niyazı hal diliyle yapılan bu duayı kabul buyurdu. Onu Miraç'la serfiraz kıldı. Bir gün Miraç da gelecek. Böyle güzel günler, güzel aylar sıralanınca Miraç bana sıra gelmiyor mu der, o da devreye girer, o da gelir. O da o büyük sultanın büyüklüğünü sema ehline göstermesi hadisesi ve vakasıdır. Miraç. Peygamberler aldatmayan rehberler. İnsanların Allah'a karşı itirazları kalmasın diye Allah gönderdi. Bakın Kur'an öyle diyor. O aydınlık insanları, ışık kaynağı insanları. Siz Allah'a karşı bir itirazda bulunmayasınız diye Allah size gönderdi. Peygamberlerden sonra Allah'a karşı itiraz kalmayacak. Kainat bize Allah'ı anlatıyordu. Nereye baksanız fevkalade bir nizam ve ahenk görürsünüz. Bu nizam ve ahenk Allah'tan bahsediyor. Kainatta hiçbir şeyi gayesiz ve abes göremezsiniz. Tabii siz de sizin dahi gayesiz ve abes olmayacağını anlayacaksınız. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş, abes, beyhude mi yaratıldı zannediyor? Onun da bir gayesi vardır. Taş, ağaç, toprak, Allah derken insanın dememesi ne abestir? Sizi abesiyetten, bizi abesiyetten kurtarmak için gelmişler peygamberler. Gelmeselerdi bazı itirazlar, aklın zahiri nazarında bazı itirazlar olabilirdi. Ve ma kunna muazzibin hatta neb'ase rasula. Rahman ve Rahim olan Allah da diyor ki, peygamberleri göndermeden kimseye azap edemezdim ben. Edemezdim, akı karadan seçecek insanlar gelmedikten sonra, doğruyu eğriden tefrik edecek insanlar gelmedikten sonra, yalancı ve kezzapları Allah indinde kıymetli insanlardan ayıracak insanlar gelmedikten sonra, ben insanlara azap edecek değildim. Büyük mezhep imamlarının bu ayetin altında mücadelelerini ilmi kelama bırakarak geçelim. Bizim arz etmek istediğimiz husus, peygamberler insanların ahirette Allah'a karşı itirazları kalmasın diye gönderilmişlerdir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce davayı insanlık surlarının en yüksek burcuna diken en muhteşem bayraklardır tabir caizse. O bu muhteşem bayrağı diktikten sonra kimsenin herhangi bir itirazı artık hakkı kalmamıştır. Ve bu işi hayatına gaye saymış. Benim vazifem sadece tebliğdir. Ve ma aler resul, Kur'an diyor. Ve ma aler resul illel belâg. Peygambere tebliğden başka bir vazife yoktur. O nurunu neşrede dursun. Yarasalar ziyadan rencide oluyordu gözleri. Rencide olur dideyi huffaş ziyadan. Yarasalar demek. Rencide olur dideyi huffaş ziyadan. Yarasalar rencide oluyordu. Ebu Talib'e müracaat ettiler. Söyle sesini kessin, putlarımızı taan etmesin. Atalarımızın ilahları hakkında naseza, nabeca sözler söylemesin. Haşa, onun ağzından naseza, nabeca söz çıkmazdı. O doğruyu söyler, doğruyu haykırır, doğruyu görür, doğruyu söyler ve doğru adına yaşardı. Doğruyu tebliğ ettiği anda benim vazifem bitti galiba, artık öte tarafa gitme sırası geldi bana derdi. Doğruya hayatını vakfetmişti. Ebu Talib'i tazyik ettiler. O da yüce yeğenine. Yüce yeğenine nispetten başka da bir şerefi olduğuna kani değilim. Yüce yeğenini cibilli olarak tam 40 sene bağrına basmış himaye etmiştir. Bu yönüyle talihli sayılabilirdi. Keşke onun dümenine oturduğu vapuru kaçırmasaydı. Keşke amca ne olur bir kere la ilahe illallah de Allah huzurunda şefaat edeyim. Kureyş müşrikleri derler ki yeğenim, Ebu Talib ölümden korktu, yeğeninin dinine girdi. Çok arzu ederdim ve dilerdim ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah desin. Nasıl bunu dileyemezdim ki? Hazreti Ebu Bekir
80 yaşında Ebu Kuhafe'nin elinden tuttu. Mekke fethinden sonra Müslüman olarak Efendimizin yanına getirdi. Efendimizin tabiriyle saçları adeta karganın tüyleri gibi olmuştu. Bembeyaz ve kıvırcık. Hazreti Ebubekir babasının rüşte ve hidayete erişi karşısında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu mutlu günde ne diye ağlıyorsun ya Ebubekir? Efendimiz buyurdular. Ya Resulallah, Ebu Kuhafe'nin babamın elinden tutup getirdim. Ne kadar arzu ederdim babamın yerinde Ebu Talib olsun. Çünkü o sana babamdan daha çok hizmet etmişti. Bu da vefa borcu, insanlık borcu. Gerçekten gönül verilen, sevilen insanın her parçasına saygı duyma borcudur. Ulat-ı Şia gibi Ebu Talib'in elinden tutup cennete koyma elimden gelmez. Çünkü ben cennet hazinesi değilim. Çünkü o Allah'ı kabul etmemişse benim o mevzuda ne nazım ne de niyazım ne de başkasının nazı niyazı hiçbir şey ifade etmez. Ama bu bir vakaydı. Bu zat tam 40 sene bağrını açtı Efendimiz'e. Ve işte ona müracaat ettiler. Söyle, vazgeçti. Ne tekliflerle geldiler. Seni Mekke'ye reis yapalım. Elimizde avucumuzdaki altını, gümüşü, dirhemi, dinarı hepsini senin önüne yığalım. Oysa ki o çoktan İbn Mesud naklediyor. Geçiyorduk dağların yanından. Buyurdular ki şu dağlar altın olup yanında yürümek istediler. Hayır ya Rabbi dedim. Çünkü benim gözüm başka şeylerde. Benim gözüm şu dalalete doğru koşan insanlığın elinden tutmak, onları cennetlere yükseltmek. Benim gönlümde taht kuran tek şey, insanlığın rüşt ve hidayeti, insanlığın Allah'a kavuşturulması. Bütün Mekke'nin altınını, gümüşünü senin önüne yığalım. Hastaysan seni tedavi ettirelim. İzdivaç istiyorsan seni en zenginle, en zenginimizle evlendirelim. Daha ne istiyorsan varımızı yokumuzu ortaya dökelim. Senin istediğin her şeyi yerine getirelim, israf edelim. Er-Risale filminde aradan nakil işini yapan Ebu Talib oluyor. Gerçekten İbn-i İshak'ın siyerinde, İbn-i Hişam'ın magazisinde doğrudan doğruya muhatap Efendimiz'dir, konuşan da Efendimiz'dir. Bunları iyi dinledikten sonra sözünüz bitti mi buyurur. Evet bitti derler. Vallahi gökten güneşi bir omuzuma koysalar, ayı da bir omuzuma koysalar, ben bu davadan vazgeçmem. Ya selefim diyor, ya şu kellem gider veya Allah beni muvaffak eder. Bu meseleye hayatını öylesine vakfetmişti ki, ne dünyanın debdebesi ve ihtişamı, ne tehdidi ve korkusu, ne ölüm endişesi, gönül verdiği bu meseleden bir zerre, bir lahza, bir aşire onu vazgeçirememişti. Hep davasını düşünmüştü. Gezerken, otururken, kalkarken. Zira peygamberin önemli vazifelerinden bir tanesi, dünyanın en ücra yerlerine hakikatleri duyurmak, itiraza kimsenin hakkı kalmasın, işte bunu temin etmek. Bir evvelki cuma arz edeceğim hususlardan bir tanesiydi. Ve en sonuncusuydu. Ben bu 6 meseleye, siz bunları ya bellersiniz ya bellenmezsiniz, belli bir ölçüde bana ait bir sistemdir, arz etmeye çalışıp, Enbiya-i İzam'ın sıradan insanlar olmadığını size anlatmak istiyorum. Saniyen, peygamberlerin yolunda, peygamberlik davasına varis olan kimselerin nasıl hareket etmeleri lazım geldiğini, vazifelerinin nelerden ibaret olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Salisen, onun ümmeti, hepsi bir cihette ona varistir. Ümmetin bu mevzuda nasıl bir tavır alması lazım geldiği hususuna dikkatlerinizi istirham ediyorum. Allah ihlastan ve samimiyetten ayırmasın. Bir ikinci hususu, bir iki madde içinde arz edip size, onların hususiyetleri, bizden ayıran hususlar, bizim gibi değil. Bunlara eskilerin ifadesiyle mümeyyiz vasıfları da diyebiliriz. Hususiyeti de vaka biraz daha sığlaştırarak bugün ona özellik diyorlar. Peygamberlerin hususiyetleri.
Peygamberlik meselesi deha ile, zeka ile, fetanetle, kitapları devirmekle, kütüphaneleri ezberlemekle elde edilen şey değildir. Büyük ölçüde peygamberler ve hususiyle peygamberler sultanı ümmidir. Muallimi sadece Allah'tır. Ulûm-i evvelin ve ahirin derlerdi eskiler. Geçmişin ve geleceğin müterakim ilimlerinin hepsini bilirdi ama mevsimi gelince arz edeceğim. Gününüzde sizin şarkta, garptaki boğuşmalara ismiyle, resmiyle parmak basarak anlattıklarını da anlatmak suretiyle ne kadar bildiğini Allah imkan ve fırsat verirse göstermeye çalışacağım. Şimdi istemeyin. Kimseden ders görmemişti ama Asya'nın münafıkları, Şark'ın müminleri, Batı'nın kafir ve zalimleri tarafından dahi itiraf edilen ailedeki sevk ve idaresi, devlet platformundaki sevk ve idaresi, bir asker olarak sevk ve idaresi, eşi menende olmayan bir insan olarak. Kimden öğrendi, nasıl öğrendi? Ama ben bunların hepsini bir mevzuya sıkıştıramam ki. Allah fırsat ve imkan verirse anlatacağım. Vermezse kestiği yerde kesilir kalır. Şimdi onların hususiyetlerini arz ediyorum. Onlar ısmarlama insanlar. Doğrudan doğruya Allah insanlığın irşadını, hidayetini murat buyurmuş. Bir insan yaratmış. Bu insanı korumuş, kollamış. Nebi diyor ki ben hayatımda 2 defa eğlenceye gitmeye niyet ettim çocukluğumda. Giderken yolda uyku bastı. Uyudum, güneşin şualarıyla uyandım. Gözlerinin içine Rab'den başka hayal girmesin diye bir eğlence gecesinden dahi korunuyorlar. Herkes gibi Kabe bünyat edilirken, yapılırken ben de etekliğimi, peştimalımı omuzuma atmıştım. Bir kısım avret mahallim görünüyordu benim gençliğimde, çocukluğumda. Birdenbire gözüme heybetli bir melek göründü. Bayılmış düşmüşüm orada. Bir daha da tövbeler tövbesi vücudumu açmadım diyor. Ismarlama insan. En tehlikeli noktalarda dahi kaymadan tutuluyor. O sen ben değildir. Çünkü ona bütün insanlık bağlıdır. Onun kayması alemin kayması demektir. Sizin düştüğünüz yerde onlar kanatlarla uçarlar. Sizin gezdiğiniz yerlerde onun atı üveyk gibi yıldızdan yıldıza koşar. Ay yarım kalmış hilal, atına seslenir, beni de ayağının altına bir nal diye kabul buyur. Ismarlama insan. Biz diyemeyiz, anlatamayız. Hissederim, söyleyemem. Ağlarım, ağlatamam. Dili bağlı kalbimin, bundan pek izarım. Ben Hz. Muhammed'i anlatmaktan uzağım. Ama anlatırken onu anlatmak isterim. Peygamberlik vazifesi ona kendine adamış, başka hiçbir şey düşünmüyor. Dünyanın şarkına, garbına, her tarafına duyuracak. Çok su götürür bir fasıl. İmkan el verirse ileride duracağım ama bu onlara ait bir meziyet ve bir hususiyettir. Arkadan gelenlere bana demeyeceğim çünkü ben kendimi hiçbir zaman onu anlatma çizgisinde görmedim. Ama çok muhterem, mübeccel, muazzez, mübarek imamlarımız, vaizlerimiz, hocalarımız var. Allah cihan durdukça uzun ömür versin, durdursun, hakkı anlatmaya muvaffak eylesin. Anlatırlar size. Onlara ve bize düşen vazifede şudur ki, biz üzerimize aldığımız bu vazifeyi yapmadan başka hiçbir şey düşünmeyelim. Sadece bunu düşünelim. Sadece. Hususiyet, peygamberliğin arazi olmaması, semai olması, vahiy olması, ilahi teklif olması, biz buna Rabbani diyoruz. İnsani değil, Rabbanidir. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Habibi Zişanım, sana kitap nedir bilmiyordun, kitabı sana vahyettik. İnsanlar arasından seni seçtik, seni Rabbani kıldık, Ribbiyundan kıldık. Seni insanla ışık saçacak bir rehber haline getirdik.
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ Kitap nedir, iman nedir bilemezdin. Biz öğrettik. Sen okuyarak öğrenmedin, çevrenden öğrenmedin, muhitinden taallüm etmedin. Senin muallimin biziz. İlahi rahle-i tedris önüne oturdun ve her şeyi Allah'tan öğrendin. Sen ne mübeccelsin ki senin müderris ve muallimin Allah'tır. Sen de Resulullah'sın. Adını adına ihtiran etmiş. La ilahe illallah demiş. Yetmez bu. Neden yetmez? Çünkü Habibim seni ben ayrı bırakamam. Muhammedur Resulullah. Adem tevbe ederken Allah'ım Hazreti Muhammed hürmetine beni bağışla demişti. Sen Muhammed'imi nereden biliyorsun? Günah işlediğim zaman tam 30 sene başımı kaldırıp yukarıya bakamadım. Hicap ettim. Bir gün gözüm cennetin kapısına ilişince La ilahe illallah lafz-ı celalin bittiği yerde Muhammedur Resulullah başlıyor gördüm. Anladım ki bu zat senin nezdü uluhiyetinde erişilmez bir payeye sahip. Onun adını vesile yaparak sana yalvarıyorum, beni bağışla der. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne mutlu size ki böyle bir peygamberin arkasında bulunuyorsunuz. Geçirdiğiniz gece de anasının karnında belli olduğu dönemde, herhalde 1 aylıktı. Anasının karnına düştüğü gece regaib gecesi olursa 8 ayda doğmuş olur. Oysa ki o kamilü mükemmeldi. Kamilane doğuş da ancak 9 ayda olur. Onun her şeyi tas tamamdı. İlave edilecek hiçbir şey yoktu onun. Ve ma yantiku anil heva. Heva ve hevesine göre konuşmaz. Soru sorarlar. Peygamberlik mualla tahtına taht kurmuş oturan sultanlar sultanına soru sorarlar. Allah'tan vahyi gelmezse ağzını açıp tek kelime konuşmaz. Oysa ki biz konuşuyoruz. Ağzımıza ne gelirse konuşuyoruz. Kim bilir niceleri hevayı hevesten oluyor bunların. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى Her şey ona vahyolur ve o öyle konuşur. Vahyiden başka bir şeyle konuşmaz. Heva ve hevesine göre konuşmazdı o. Başka bir sure-i cellede قُلْ مَا يَكُونُ لِأَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيدِر Onlar diyorlar ki değiştir. Kur'an'da bir kısım değişiklikler, tağyirler, tebdiller yap. De ki bunu yapmaya benim gücüm yetmez. Çünkü bu mevzuda ben sadece bir memurum. Allah neyi dilerse ben onu söylerim. İşte Kur'an böyle Rabbani'dir. Kur'an böyle Rabbani olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu Rabbaniliğini göğüslemiş, omuzlamış, hayatının sonuna kadar ben bundan vazgeçemem, ben bunu değiştiremem, ben bunun hilafına hareket edemem demiş. Biraz evvelki misalde meseleyi görelim. Ay bir omuzuma, güneş bir omuzuma konsa kellem gider fakat ben bu davadan vazgeçemem ve geçmemiştir. Birinci hususiyet budur. Davanın Rabbani olması. Allah tarafından yaratılan insanların haddi zatında başka türlü esaslarla yola getirilmeleri, terbiye edilmeleri, insani kemalata yükseltilmeleri de mümkün değildir. İnsanı yaratan Allah'tır ve onu kim yaratmışsa onu en iyi bilen de Allah'tır. İdare eden de Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hususiyet, peygamberlerin yaptıkları büyük hizmet karşılığında ücret ve mükafat istememeleri. Bu bugün de bizim için bahis mevzudur. Peygamberler ve ya kavmi la es'elukum aleyhi mâlâ in ecriye illa alallah derler. Bir surede sadece 5 defa ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Zannediyorum bunu bütün cemaatte biliyor. Çünkü imamlarımızın çoğu Ramazan-ı Şerif'te, teravihte bir rekatta İz qâle lehum ahuhum Nuhun, iz qâle lehum ahuhum Hudun, iz qâle lehum ahuhum Salihun derler. İkinci rekatta da ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin derler. Size karşı yaptığım bu ağır, bu çetin, bu değirmen taşları arasında ezilme gibi zor vazifeyi yapıyorum. Ama karşılığında ücret ve mükafat istemiyorum. Benim ücret ve mükafatım yalnız Allah'a aittir.
Peygamber maddi ve manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunan insandır. Peygamberin gözünde cennet bile yoktur. Nitekim ümmeti onu konuşturur. Süleyman Çelebi konuşturur. Mahşerde başını yere kor. Ümmetim cehennemde ise ben cenneti bile istemem dedirtir. Bu Hz. Muhammed'in ruhudur. Ve nitekim ehli keşif daha bezleri arasında depinirken, haşa depinirken değil, kim bilir ümmetinin günahları adına neler yapmak için kıpırdıyordu. Annesini konuştururlar. Kulağımı ağzına verdim, dinledim. Ne dediğini anladım. Diyordu ki bezleri içinde, çırpınırken, heyecan, helecan ve hafakanla kıpırdar dururken, ümmeti, ümmeti diyordu. Doğduğu andı bu. Doğduğu an nasıl ümmeti, ümmeti diyordu. Mahşerde ilk dirildiği anda başını yere koyacak, Fatıma'yı istemiyorum, Hadice'yi istemiyorum, Ayşe'yi istemiyorum, Ümmü Seleme istemiyorum manasına ümmeti, ümmeti diyecek, ümmetini isteyecek. Hasbilik. Peygamber bunu yapacak ve bunun karşılığında hiçbir şey istemeyecek. İşte onlara ait bir hususiyettir. Onlara ait bir hususiyet olduğundan dolayı vaaz-ı nasihat ve irşatta bulunanlar halkı irşad edecek, anlatacak. Fakat karşılığında maddi manevi ücret istemeyecekler. Hususiyle günümüzde ehli dünya, ehli ilmi vasıtayı cer yapmakla ittiham ediyorlar, karalıyorlar. Bu yalancı, kazip münafıkları yalan çıkarmak için ehli ilim, ehli diyanet, bütün imamlar, vaizler, müftiler irşat vazifesini yaparken halktan gelecek maddi ve manevi füyüzata karşı, berekete karşı, maddeye karşı bütün kapılarını kapamalıdırlar. Beyhude yorulma kapıları sürmelidir. Bizim kapı ve menfezlerimiz bir noktaya açılı. O da Allah. İn ecriye illa alallah. Peygamberden bu dersi alacağız ki söylerken söz geçebilsin, yoksa geçmez. Çünkü sözün ne yolla geçtiğini bile onlardan öğreniyoruz. Söz nasıl tesir eder onlardan öğreniyoruz. İttebi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. Yasin'i çoğunuz ezbere bilirsiniz. Antakya ahalisine Hz. Mesih'in elçileri geliyor. Ve orada adının Habib-i Neccar olduğunu duyduğumuz kadim kitaplar bize anlatıyor. Bizim kaynaklarda yok. Gelip onlara, elçilere, halka İttebi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. Rüşte, hidayete erdikleri, ışık dünyası içinde kanat açıp uçtukları halde sizden karşılık beklemeyen bu adamlara uyun diyor. Bunlar uyulacak insanlardır. Çünkü dünyada sizden bir şey istemiyorlar. Düşünün uyacağınız bir insanı. Öyle bir insan ki diyor, Allah'ım hayatım boyunca soluk soluğa beni hizmet ettir. Gece yapacağım hizmeti düşüneyim. Gündüzde kalkayım, fırsat buldukça sinemin bütün ilhamlarını bu nurlara, feyizlere muhtaç insanların sinelerine boşaltayım. Sineleri aşkı heyecana getireyim. Ve bir gün sen bu milleti kendini bulmuş hale getirirsen, kendi ayakları üzerinde yürüyor hale getirirsen, kendi elleriyle tutuyor hale getirirsen, kendi kafasıyla düşünüyor hale getirirsen, Avrupa'nın kafir ve zalimlerinin tasallutu altından kurtarırsan, Asya'nın münafıklarını alet olmayacak hale getirirsen, işte o gün benim canımı al, zira bir kaşık şeyle örfaneye karışmışsam, nefsime bir hisse çıkarırım. Oysa ki ben bu işi Allah için yapıyorum. Ben bu işi senin için yapıyorum. Eğer İslam dünyasına, dünya devletler muvazenesinde bir söz hakkı vereceksen, parmağını kaldırmadan devletler platformunda bir şey hallolmayacak hale gelecekse, o günü bana gösterme istemem. Kabrin altından seyretmek benim için daha zevklidir bunu. İşte böylelerine tabi olunur. Anlıyor musunuz işin manasını? İttebi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. Dağlar bu seyri bunu da anlatır. Çarpıcı, büyüleyici sehar ifadeleriyle. Altın olup sağında solunda koşmak istediler, hayır dedi. Bir gün aç olur, Rabbime şükrederim.
Bir gün tok olur Rabbime şükrederim, bir gün aç kalır Rabbime hamd eder, sabreder, sabrın, şükrün, hamdin sevabını kazanırım. Ve bir gün, 2 gün, 3 gün Ayşe validemizin ifadesiyle bazen 3 gün, 4 gün geçerdi de evimizde bir su kaynamazdı. Bir yemek pişmezdi, bir çorba olmazdı. Bir gün, 2 gün, 3 gün evde hiçbir şey yok. Ebu Hüreyre bunlardan birini anlatırken Sünen'den diyor ki içeriye girdim, namaz kılıyor. Çok inliyordu ve oturarak namaz kılıyordu. Oysa ki o güne kadar da oturarak namaz kıldığını görmemiştim. Ya Resulallah, hasta mısın dedim. Hayır, elcu ya Ebu Hüreyre buyurdu. Açım dedi. Ayakta duracak takatim yok dedi. Gözyaşlarını tutamadım, hıçkıra hıçkıra ağladım. Buyurdular ki ya Ebu Hüreyre ağlama. Burada çok aç geçiren, orada Allah'ın bela, musibet ve kahırlarından emin olacaktır. İşte böyle bir gündü ki Allah Resulü kendi kendine şöyle mırıldandı. Haşa, mırıldanmadı. Dudaklarından şiir gibi şu nameler döküldü. Günler var ki Ali Muhammed'in evinde bir ocak bile kaynamadı. Onun bu sesi arş-ı azamı ihtizaza getirmişti. Bütün gök ehli irkilmişti. Ve anında, lahzasında Cibril orada belirdi. Allah Resulü Cibril ile müzakere, muhavere ederken biraz sonra bir gürültüyle Mikail Aleyhisselam da geldi oraya. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Allah sana selam etti. Birbirinize selam edersiniz. Falana selam söyle. Esselamu aleyküm. Selam veren tazime değer birisi ise biraz da derlenir, toparlanır. Kıyam eder ve aleykümüsselam dersiniz. Mikail böyle muhteşem bir selamla geliyor. Allah sana selam etti ya Resulallah. Buyurdular ki, Habibim, Allah kulu bir peygamber mi olmak istiyor, köle peygamber mi olmak istiyor, yoksa melik peygamber mi olmak istiyor? Günlerden beri bir şey yememişti. Dudakları kupkuruydu. Bakışı bulanıktı. Gözlerinin içinde adeta kan kalmamıştı. Son kendini toparladı. Dostu, yarigarı, yani Hira'da kendisine arkadaşlık yapan Cibril'in tertemiz çehresine baktı. O bakarken Cibril eliyle aşağıya doğru tevazu ya Muhammed, tevazu ya Muhammed diyordu. Ve Allah Resulü sesini yükseltti. Allah'ım sana kul olarak peygamber olmak isterim. Bir kölem. Onun için sonra köleler gibi sofrada oturur, köleler gibi yemek yerdi. O kadar ki bir acuze kadın kendisini gördüğü zaman köle gibi oturuyor dedi. Evet, ben Allah'ın kölesiyim itirafında bulundu. Nebiler nebisi büyük vazife yaptı. Medyun ona beşeriyet, medyun ona cemiyet. Hepimiz medyunuz. O kadar kendimizi yakın hissediyoruz ki bize yaptığı iyilikler sanki o iyilik eli şu anda başımızda dönüyor gibi. Belki size de öyle geliyordur. Ben her Medine'ye gidişimde Ravza-i Tahire'den içeriye adımımı atarken acaba hayatta mı hala diye böyle adımı böyle atarım yani. O kadar yakın gelir. Kim bilir bazılarına da ne kadar uzak geliyor. Bazen nefsin ve şeytanın zaviyesinden düşünürken 14 asır. Yani 14 tane 100 yıl ne kadar uzak diyorum. Fakat kulları, köleleri sultana bağlılık mevzuunda ne zaman ne de mekan mesafeleri birbirinden uzaklaştıramaz. Biz onun daima kulu, kölesi, halayikiyiz. O da başımızda bizim Efendimiz'dir. Allah onu bizi efendi olarak yarattı. Galip Dede, Sultan-ı Rüsül, Şah-ı Mümeccessin efendim. Biçarelere devleti sermezsin efendim. Menşurul amrükle müeyyessin efendim. Divan-ı ilahide seramezsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müebbetsin efendimdir. Efendim. Dünya durdukça efendim diyeceğiz. Ve efendim derken de Sabık Erzurum müftüsü gibi dudaklarımı yalayacağım. Ne tatlı iş yaptınız diyeceğim. Efendim. İnsanlığın efendisi. Efendi olmasını bildi o. Yaptı, etti, çattı.
karşılığında zerre kadar bir şey almadan ihlasla hayata gözlerini kapadı gitti. Bu da ayrı mümeyyiz bir vasıf. Ücret istememe. Ücret istemeyiniz. İstemeyiniz ki ağzınızdan çıkan kelimeler iksir gibi karşı tarafın sinesine girsin, inkılaplar, infilaklar meydana getirsin, sinelerde bir nur hasıl olsun. Yaptığınız hayratın, hasenatın karşılığında mükafat beklemeyin. Allah'ın mükafatı yeter ve artar. Onlara ait diğer bir husus ihlastır. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Başka şeyle değil, Allah'a halis, muhlis ibadet etmek için yaratıldılar. Allah peygamberi anlatırken kimseye ait değil. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Bir de Hazreti Musa'yı hatırla. O ihlasa erdirilmişti. İhlasa erme gayret ve cehdi değil. O ihlasa erdirilmişti. Allah tarafından tutulup ihlas tahtına oturtulmuştu. Yaptığı her şey Allah için yapıyordu. Allah'a kulluğun daisi sebebi Allah'ın emridir. Neticesi Allah'ın rızasıdır. Semereleri ve meyveleri ahirette Allah'ın vereceği şeylerdir. Öyleyse Allah emrettiği için yapılır. Mahviyet ve tevazu içinde yapılır. Allah düşünülerek yapılır, Allah rızası olur. Büyük mütefekkir, Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için çalışınız, Allah için görüşünüz. O zaman hayatınızın saniyeleri seneler hükmüne geçecektir. Öyle bir mahviyet içinde çalıştı ki, Bernard Shaw gibi kimseler onun hakkında şöyle diyeceklerdir gün gelecek. Dünyada hiçbir insan hayata ve vazifeye açıldığı dönemdeki mahviyet ve tevazuunu zirveye çıktığı zaman korumamıştır. Bir tek insan vardır insanlık tarihinde. O da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları aziz tutar. Kendi cemaatine şöyle derdi. La tekumu kema tekumul acim. İçeriye girince ayağa kalkıyordu herkes. Cihan ayağa kalkmalı o içeriye girince. Biz hala ayağa kalkıyoruz ya, geldi bir akkuş kanadıyla revan derken ayağa kalkıyoruz. Neden? 14 asır evvel o dakikada doğdu da ondan dolayı. Cihan ayağa kalkmalı. Dağ, taş ayağa kalkmalı. Arz ve sema ayağa kalkmalı. Ölüler, kabirdeki ölüler ayağa kalkmalı onun adı anılırken. Ayağa kalkmalı. Ama siz o sultana bakın ki ne diyor? La tekumu kema tekumul acim. Acemlerin büyüklerine yaptığı gibi ayağa kalkmayın bana. Onlar yine gürül gürül kalkıyorlardı. O onların vazifesi. Fakat o bundan çok rahatsız oluyordu. Çünkü bir kere ben Allah'ın kuluyum, bendesiyim. Boynu tasmalı bir kölesiyim, prangalı kölesiyim. Kabullenmişti bunu. Ahlak-ı aliye, böyle mahviyet ve tevazu içindeydi. Bir gün peygamberlik yoluna çıkardı Allah onu. O çıktı değil, çıkamazdı. Allah çıkardı. Allah'ın Resuludur. Allah onun kıymetini anlatırken izafet terkibi, nispet içinde anlatıyor. Resulullah diyor. Onu tanımak istiyorsanız Resulullah. O benim size olan elçimdir. Sizin de arzularınızı ona ulaştırma, bana ulaştırmak için sizin elçinizdir. İlk gün nasıl çıktı? Tevazu ve mahviyet içinde. Kölelerle oturdu kalktı. Esirlerle oturdu kalktı. Esirlerle yemek yedi. Yanında çalıştırdığı insanla sofraya oturdu. Beraber bir lokmayı paylaştılar. Eline bir kumaş geçtiyse yarısını ona verdi, yarısını kendi giydi. Böyle başladı işe. Mekke fethi onun doruğa ulaştığı dönemdi. Ümmül Kura dediğimiz, yerdeki bütün beldelerin anası Mekke fethediliyordu. Sahabi diyor ki, o gün kılıç kullanılmadan Mekke'ye girildi. Bir yerde İkrime'nin mukavemeti oldu. Orada Hazreti Halid'in de ona karşı koyması oldu. Bunun dışında Mekke kılıç kullanılmadan fethedildi. Kullanıldı diyenler ondan dolayı derler. İkrime ve Halid mevzu. Kullanılmadı. Resul-i Ekrem sulh insanı olarak Mekke'ye girdi.
Bir kere orada öyle kılıçla girmek mübah olmuştu ama Allah Resulü kullanmamıştır. Diyor ki sahabi, bindiği merkubun adını söylemeyeceğim. Esasen keşke o merkubun ayağını bastığı toprak benim gözüme sürme olsa. Bir himara binmişti. Bir merkebe işleye binmişti. Ben ona işlek merkep demeden utanıyorum. Çünkü Resulullah'ın bindiği şeyi sizin sıradan hayvanlarınız gibi anlamanıza vesile olur. Oysa o olsaydı bugün ben sırtımda kıyamete kadar taşırdım onu. O merkubu. Mekke'ye girerken o kadar mahviyet ve tevazu içinde giriyordu ki mübarek başı eğerin kaşına değecek gibi iki büklüm olmuştu. Allah'ım senin mübarek şehrine mağrur insanların, mağrur fatihlerin, mütekebbir hotfuruşların girişi gibi girmeden sana sığınırım. İşe nasıl başlamıştı öyle bitiriyordu. Burada bir hususu tavsiye için size bir şey arz edeceğim. Musikide temelli bir kaide vardır. İnsan hangi perdeden başlamış o perdede bitiriyorsa, bir şarkı, bir türkü hangi perdeden başladı onu o perdede bitirmeye muvaffak oluyorsa bu başarı sayılır. Peygamberlik nazmına, namatına aynı perdeden başlayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu yükselterek bitirmiştir. Pesle başladığı bir şey arşı ferşi velveliye verecek bir çığlık halinde sona ermiştir. Ondaki tevazu, mahviyet ve ihlas adına Allah'a ram olma böyledir. Nasıl olmaz ki Allah ona şöyle konuşturuyor. قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ dini. De ki ben sadece Allah'a dini halis, muhlis ona tahsis ederek kulluk yaparım. فَعَبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ. Dini Allah'a tahsis ederek sadece ona kulluk yap, sadece onu bil, sadece onu gör, sadece onu tanı, sadece ondan gelen ezvak-ı maneviyi tad, bunun dışındaki her şey beyhudedir. O buna uyanmış, buna yelken açmış ve bunda bir türlü doyma bilmiyordu. İlerliyor, tadıyor, hel min mezid diyordu. Yok mu arkası, yok mu arkası diyordu. İhlas insanı. İhlas insanı Allah ihlasa erdirmiş. Sözün nüfuzu için ihlasa ihtiyaç vardır. Amelin ruhu ihlastır. İman, amel, sonra ihlas, ihsan sırrı. Cibril hadisinde imanı Efendimiz tarif ediyor. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli ve yevmil ahiri vel kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. İslam'ı da anlatıyor. En tuqima as-salat ve tu'tiye zekâ ve ta'uccel beyte ve tasuma Ramazan. Sonra mel ihsan ya Resulallah. İhsan nedir? En ta'budallah keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. İhsan Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmandır. Sen onu görmesen bile o seni görüyor ya. İşte hayatını bu sırrı idrak içinde, idrak ettiği bu şey yaşama içinde geçirdi ve bir lahza fevt etmedi. Ruhum, ruhunuz, ruhlarımız, kıyamete kadar gelecek müminlerin ruhu ona feda olsun. Diğer bir hususiyet ve meziyetleri de Enbiya-i İzam'ın, Batı'nın ukalalığı içinde meselelere yaklaşma değil, Şark'ın bilgeliği içinde, hikmeti içinde, peygamberlerin ses ve solukları şekli içinde meselelere yaklaşma. Peygamberler demagoji yapmazlar. Peygamberler diyalektik kullanmazlar. Günümüzde bir kısım içtimai ve iktisadi sistemlerde diyalektiğin bir esas olmasına karşı peygamberler meseleye mev'ize-i hasene ve hikmetle yaklaşırlar. Allah şöyle buyuruyor. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Habibi Zişanım, sen onları hikmetle ve mev'ize-i hasene ile çağır. Eşyanın hikmetini anlat. Hilkattaki esrarı anlat. İnandırmaya çalış. Onlara yumuşakça yaklaş, mev'ize-i hasene ile. Başlarını kırarak, dişlerini kırarak, hissiyatlarını rencide ederek değil. Kalp, kafa ve ruhlarını inandırarak yaklaş onlara diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
irşat hayatında, hayatı seniyelerinde hep bu yolla hareket etti. Nasıl ta başta Velid İbni Mughire geldi. Onu tatlı tatlı dinledi. Dininize, diyanetinize küfreden bir müşriki sabırla dinleme sabrınız var mı yok mu bilmiyorum. Hakaret, ağzı hakaret dolu, huzuru Risalet Penahi'ye gelir Velid İbni Mughire. Konuşur. Allah Resulü sükunetle, sekine ile, vekarla dinler. Çünkü o sekine ve vekarı temsille gelmiştir. Sözün bitti mi der, bitti der. Öyleyse dinle, şimdi ben biraz okuyayım. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Emren min indina inna kunna mursilin. Rahmeten min rabbik. İnnehu huves semi'ul alim. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin. La ilahe illahu yuhyi ve yumit. Rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Velid İbni Mughire elini kaldırıyor. Aramızdaki rahim hakkına konuşma, bittim diyordu. Kur'an hikmetiyle ruhlara giriyor ve gönüllerde bombalar patlatıyor. Düşünceleri tesir ediyor, kalpleri tesir altına alıyor. Akılların sultanı, kalplerin mahbubu, akılların terbiyecisi, ruhların terbiyecisi oluyordu. Aradan yıllar geçiyor. İmran'ın babası Hüseyin geliyordu. İmran İbni Hüseyin diyoruz. Diyorlardı ki aklın başında, sen git buna bir şey anlat. Belki vazgeçer bu işten. Geliyor ve aklı sıra Efendimiz'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Senin deden mi büyük, sen mi büyük? Dedem büyük bir insandır, Abdülmuttalip. Ama ben Allah'ın peygamberiyim. Babam mı daha iyi bilirdi, sen mi? Benim babam da senin baban da cehennemdedir buyuruyor Efendimiz. Daha başka bir sözünü İmam-ı Suyuti bu mevzuda yazdığı bir eserle naklediyor. Ben onu ilk mevzede arz etmiştim. Kanaatim de o istikamettedir. Efendimizin anne ve babasının Hanif olması, hiç olmazsa bir ihya hadisesi vardır. Efendimiz'i iktida etmeleri antiparantez. Sonra senin sözün bitti mi der. Hüseyin, sen kaç ilaha tapıyorsun? 8 tane. Kaçı yerde, kaçı gökte bunların? 7 tanesi yerde. Acıktığın zaman sen yiyeceğin şeyi kimden istersin? Göktekinden, yerdekilerin elinden bir şey gelmez. Kendi elimizle yığdığımız taş ve tunç yığınlarından bize bir şey gelmez. Göktekinden isterim. Susadığın zaman kimden istersin? Bakın, sehli mümteni, basitçe bir anlatma tarzı. Şarkın hikmeti ve bilgeliğidir bu. Diyalektik demagoji yapmıyor Efendimiz. Vicdanlı bir insanın kabul edeceği bir yolla yaklaşıyor. Başka bir hastalığın olsa kimin tedavi etmesini istersin? Göktekinin der. Görüyorum ki ben sana ne sorarsam sorayım sen göktekine yanaşıyorsun. Benim dediğim de budur zaten. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir. Her şeyi Allah evirir ve çevirir. وَالَّذِي وَيُطْعِمُنُ وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِخَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ. Hazreti İbrahim, Allah Hazreti İbrahim'e konuşturmuştu bunları. Hazreti İbrahim konuşuyor. Acıkırken beni doyuran odur. Susadığım zaman suyu veren odur. Öldükten sonra beni diriltecek odur. Muhtaç olduğum şeyi giderecek odur. Her şeyi yapan odur. Öyleyse insaf etmek lazım. Şayet gökteki, yani bizden yüksek olan zat bunları yapıyorsa ne diye onun icraatına karşılık şükürleri yerde aciz, eli kısa, iktidarı kısa, iradesi kısa, yardımın en küçüğünü yapamayan kimselere dağıtalım, Allah'a şerik koşalım. Akıl işi mi? Hüseyin orada dize geliyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Koca dev şair Aşa geliyordu. Aşa, cahiliye döneminin en dev şairidir. Huzuru Risalet Penahi'ye geliyordu. Aralarında muhavere geçiyordu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iksir gibi beyanı karşısında iceberg gibi bu adam birdenbire eriyor, tuz buz oluyordu. Diyeceği bir şey kalmıyor ve giderken talihsiz.
Ya Muhammed, getirdiğin mesaja inandım diyordu. Ama bana bir sene mehil ver, bir sene düşüneyim. Bu onun talihsizliği oluyordu. Çünkü bir sene yaşamaya ömrü yetmiyordu. Işıktan mahrum kalıyordu. Vapuru, treni kaçırıyordu. Uçağı kaçırıyordu. Dalalet, küfür ve küfranı içinde kalıyordu. Peygamber mev'ize-i hasene ve hikmetle yaklaşıyordu. Gönülleri fethediyordu. Demagoji, diyalektik ve felsefeye yanaşmıyordu. Zira onların, insanların sinelerine bugün dahi bir şey koymadığını açık, seçik olarak görüyoruz. Ben yine zihnimde tasarladığım mevzuu sona erdiremedim. Burada istidradi sözler anlatmadaki sistemin içine girdiğinden dolayı uzuyor. His heyecanım da işin içine karışınca, hele onun mübarek adı kelmisk, kullama kerrerte yatadavva diyor. Mis gibidir. Ne zaman kurcalarsan etrafa koku salınır. O koku ruhlarımıza kadar siniyor ve ben de istidradilerimle, antiparantizlerimle mevzu uzatıyor, bitiremiyorum. Arz edeceğim şeyler içinde bir iki madde yine kaldı. Rabbim imkan verirse, lütfederse, benim gibi bir mücrimi, kıtmiri, onun kelbini, onun kapısında havlamaya muvaffak kılarsa, 6. havlamadır. Onlardan başlar, arz etmeye çalışırım. Allah sizin ve bizim yardımcımız olsun. Rağbetlerin ona doğru uyandığı ve Allah'ın bizi terhip ettiği o geceyle, ibadetü taata terhip ettiği mübarek regaibin gündüzünde, Cuma ile kucaklaşan, bütünleşen gündüzünde sizi halisen, muhlisen ibadete muvaffak kılsın. Birinizi 1000 yapsın. Sizi sönmezliğe, ölmemezliğe, uyuşmamazlığa, düşmemezliğe muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.